En rahat uçak koltuğu hangisi? Evet, gerçekten rahat. Kesinlikle fark etmez benim için. En rahat yerlerden birisi. Koyun postu diye biliyorum. Koyun postu muydu bunlar? Gayet güzel. Tam Instagram'lık. En ön sıralar. Emergency exit. Buradaki tuvaletlere yakınsınız, ortaya oturmayın. Yani buraya kabin amiri oturuyor. İşte benim favori mekanım burası arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize Antalya Havalimanı'ndan merhabalar. Arkamda bir Boeing 737 var. Neden buradayız bu sefer? Daha önce çok geldik. SunExpress bu kanaldaki tanıdık firmalardan bir tanesi. En rahat uçak koltuğu hangisi? Bana boş bir uçak verseniz ve git otur yolculuk yapacaksın deseniz ben kolay kolay bir koltuk seçemem. Öne mi oturayım, arkaya mı oturayım, ortaya acil çıkışa mı oturayım, inanın bana karar vermek çok zor. Siz bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Uçakta en sevdiğiniz koltuk hangisi? Yorumlara yazın bakalım. Ben de bu videoda uçaktaki en rahat koltuk neresi ona bakacağım. SunExpress bu uçağı bize ayırdı. Yani aslında size ayırdı arkadaşlar. Yanımızda SunExpress'ten de profesyoneller var. Uçak boş ama sahipsiz değil. Bir yanımda Emrah Balcı, bir yanımda da Seren Büyükçulacı. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzleyenlerimize doğru dönelim. Müsaade var mı? Uçağı çekeceğiz ama. Tabii ki. En rahat koltuk neresi? Onu çekeceğim ben bugün. Size sorayım hadi. Ben bütün herkese soruyorum bunu. Aslında Nerede rahat uçaklarımızın bütün koltukları rahat. Sizin ve benim gibi uzun boylu insanların genelde tercih ettiği yerler en ön sıralar. Emergency exit'daki sıralar genelde tercih ediliyor. Ama bana şahsen sorulursa ben 18 Alfa Bravo Charlie Delta Echo Fox'larından birinde uçmayı tercih ederim. Neden 18? Çünkü hem emergency exit koridor aralığı daha geniştir. Aynı zamanda bu koltuklarımız arkaya doğru recline'ları çalışır. Ama bir öndeki sıradaki koltuklarımız maalesef recline'ları çalışmaz. İşte bak detayları bilince öyle olur. Seren Bey siz nereyi seviyorsunuz? Şahsi fikrim kokpit olmadıktan sonra kabinde herhangi bir koltuğu ben tercih ederim. Kokpit olmazsa fark etmez mi? Kesinlikle fark etmez benim için. İzleyenlerimizden de sizden de arkadaşlar. Instagram'da bir anket yaptık. Dediniz ki en ön koltuk, kokpit koltuğu. Oraya kim oturabiliyor acaba? Kaptanlarımız haricinde ben çok merak ediyorum. Ben de isterim tabii ki ama bugün kabini çekeceğiz. En rahat koltuk neresi? Hemen şimdi başlayıp göstereceğim. Evet şimdi en ön koltuk. Tartışmasız benim için en rahat yerlerden birisi. Neden diyecek olursanız görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir bacak alanı var. Bacaklarımı istediğim gibi oynatabiliyorum ama arkadaşlar büyük çoğunlukla buraları parayla satıyorlar. O da önemli değil. Ben burayı almak istiyorum dediniz ama başka bir yolcu sizden önce davranıp check-in'ini yapıp buraları kapmış olabiliyor. Dolayısıyla en ön rahattır ama ulaşılması biraz zordur. Yani buradaki manzara da kuşkusuz paha biçilemez. Bütün her yeri görüyorsunuz. Bir de tabii ki en öne oturmanın avantajı nedir? Uçağa en son binebilirsiniz ve de uçak yanaştığı zaman ilk inebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde devam edecek olursak dediniz ki en öne alamadık. Yani check-in yaparken ön dolu, işte orta sıralarda bir yer mi alalım, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Şimdi arkadaşlar koltuk araları özellikle tek sınıfta hepsi eşittir ama bazıları daha eşittir. Neden? Acil çıkış var arada. Gel onu göstereyim, daha sonrasında buraları göstereceğim. Boeing 737'de de arkaya doğru kaç sıra var? 30 sıra var herhalde. 180 yolcu alıyor. 189 yolcu alıyor. Acil çıkış sırasına geldik. İşte benim favori mekanım burası arkadaşlar. Acil çıkış kapısı. Neden? Çünkü burası çok geniş. Yani öne yakın değil, hengameye yakın değil. Şöyle kol dayamamı da indireyim. Bu kol dayamalarla ilgili de arkadaşlar çok büyük soğuk savaşlar yaşanabiliyor havada. Nedir? Buradaki yolcu buraya koymak istiyor, buradaki yolcu buraya koymak istiyor ama size benim tavsiye edebileceğim en büyük dikkat etmeniz gereken şey ortaya oturmayın. İsterseniz en öne oturun, isterseniz en arkaya oturun ama ortaya oturanlardan olursanız. Çünkü bu taraftaki yolcu rahat. Ayağını koridora uzatıyor, az sonra anlatacağım. Bu taraftaki yolcu rahat, camdan dışarı bakıyor, burayla iletişimini kesiyor. Ama ortadaki yolcu garibim, ben bu sabah gelirken ortada gelmek zorunda kaldım. İnanın bana çok sıkıcı. Tabii ki acil çıkışı olduğu için burada üstlenmeniz gereken bazı sorumluluklar var. Bunları size kabin memurları her uçuştan önce anlatırlar. Bu sorumluluğu kabul ediyor musunuz diye sorarlar. Acil çıkış kapısının açılması. Burada da yeri gelmişken değinmek istiyorum arkadaşlar. Acil çıkış kapıları uçağımızda 4 adet kanat üstünde bulunuyor. İşte 2 adet önde, 2 adet arkada. Ama bu acil çıkışlar havada değil, yerde. Eğer dışarısı uygunsa, bir alev yoksa, bir patlama çatlama yoksa o kapıyı açıp acil bir şekilde uçağı terk ediyoruz. Şimdi eğer uzun boyluysanız, benim boyum 1.85, çok fazla uzun olduğum söylenemez ama bazen uzun yolculuklarda diyelim ki İzmir'den kalktım ve Dubai'ye gidiyorum. SunExpress'in öyle bir hattı var. Geçtiğimiz yıl açmıştı. 4,5-5 saat süreceğini tahmin ediyorum. O zaman bacaklarınız arkadaşlar karıncalanabilir.
Dolayısıyla bacak uzatmak için koridor tarafı özellikle uzun uçuşlarda bence favori. Şöyle oradan gösterebiliriz. Şöyle oturduğum zaman bacağımı ben koridora, özellikle bir servis yoksa, servis bitmişse uzatıp gayet rahat bir şekilde hareket edebilirim. Bir de eğer tuvalete kalkma ihtiyacınız çok fazla varsa ya da ben ayağa kalkayım, yürüyeyim, daha ziyade hareket edeyim derseniz cam kenarı çok konforlu değil. Neden? Çünkü burada diğer insanlar var. Hem onları rahatsız ederiz hem de kendimiz rahat etmeyiz. Bir de bir tüyo vereceğim size arkadaşlar. Acil çıkış kapılarında herhangi bir acil durumda bloke etmemesi amacıyla koltuklar normalde yatmaz. En azından ön koltuklar yatmaz. Bakın bunlar yatmayan koltuklar ama uçağımızın kabinindeki diğer koltuklar yatıyor. Ama arkadaki acil çıkış sırasında ya bir arkası normal bir sıra olduğu için, acil çıkış kapısı olmadığı için bu koltuklarımız yatabiliyor. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hem acil çıkışta oturuyorum hem koltuğum yatıyor. Ama bir öndeki maalesef koltuğunu yatıramıyorum. Hemen şunu dik pozisyona aldım. Geriye doğru gidelim bakalım. En arka benim favorim diyenler var. Bu arada az sonra da camlardaki manzaradan bahsedeceğim arkadaşlar. Acil çıkış kapısına oturursanız kanadı görürsünüz. Bir gösterebilir miyiz? Acil çıkış kapısının iki arkasındayız. Acil çıkış kapısının manzarası bu. Biraz motoru görebilirsiniz. Ön taraftan manzarayı görebilirsiniz. Ama arka tarafa geldiğiniz zaman uçağın kanadından bir şey göremezsiniz. Evet, arkaya doğru devam ediyorum. Kameramanım kafasını vurdu ama uçakta bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Devam edebiliriz. Ödetirler arkadaşlar değil mi? Milyon dolarlık alet yani. Şimdi arkaya doğru geldik. Burada şöyle bir handikap devreye giriyor. Motoru geçtik. Eğer arkada oturursak, bu da benim şeyim gibi oldu artık, alışkanlık. Açık gördüğüm zaman başı dolabı kapatıyorum da kapat bitmez, bütün uçak açık. Eğer motorun arkasında bir yere oturursanız motor gürültüsünü ön sırada oturanlara nazaran daha fazla duyarsın. Yani aslında size business class'ın neden önde olduğunun tüyosunu veriyorum. Hava yolları business'ı öne koyarlar. Sadece Emirates'in Airbus A380'in de boydan boya business 3 kat. O da zaten motora uzak, üst katta diye. İkinci katta gidiyor insanlar. Ve arkaya geldiğiniz zaman gürültü artar. En arkaya doğru geldiğiniz zaman uçağın sallanmalarını bir tık daha fazla duyarsınız. Bir tık daha fazla anlarsınız. Yani ortadaki ve öndekilere göre uçağın arkası daha fazla sallanıyormuş hissiyatı verir. Aslında aynı uçak, aynı hareketleri yapıyor ama herhalde salınımdan dolayı bilmiyorum. Aranızda uçak mühendisi varsa yazsın yorumlara. Arkadakiler biraz daha fazla hisseder bunu. Buraya oturduğunuz zaman ama manzaranız gerçekten çok güzel olur. Yani şuradan gösterelim. Bu arada uçuşumuz, çekimimiz bitince uçuşa gidecek uçağımız. Bagajlar yükleniyor. Kanada doğru dönebilirsek arkadaşlar manzaranız burada. Hem manzara hem yerler, bütün bulutlar, kanadın detayları, her şeyi görürsünüz. Ama arkada olduğunuz için şöyle bir handikapı var. Arka galeye yakınsınız. Buradaki tuvaletlere yakınsınız. 2 tane tuvalet var mesela bu uçakta. Uçaktan uçağa değişebilir. Tuvaletlerin yeri değişebilir. Başka modellerde. Airbus'larda diğer tarafta, arkada mesela sağa sollu. Yani demem o ki burada oturursanız sizi çok rahatsız edebilirler. Sürekli bir hareket, servis arabası, kabin memurları. Yani bilmiyorum, ben tercih eder miyim? Zorda kalmadıkça burayı tercih etmem. Burada koltuğumuz bitti. Öne doğru devam ediyoruz. Evet, arkadaki durum böyle. Öne geldiğimiz zaman ama ben öne oturayım, motor gürültüsünden rahatsız olmayayım. Ekstra ücretle koltuk satın almayayım, acil çıkışı almayayım ama manzaram da güzel olsun derseniz 7, 8 bu sıralar size göre. Neden? Çünkü buradan şöyle göstereyim. Bir saniye, ben alıyorum kamerayı. Arkadaşlar camdan baktığınız zaman gördüğünüz manzara gayet güzel. Tam Instagram'lık. Buradan çekeceğiniz fotoğraflar, storyler gayet güzel bir şekilde beğenileri alacaktır. Evet, uçaktaki en rahat koltuk hangisi? Bir de jump seat ve kokpiti demiştiniz. Bir de onlara bakalım arkadaşlar. Buradaki kabindeki durum bu. Uçak geniş gövdede olsa, dar gövdede olsa durum bu arkadaşlar. Yani geniş gövde olunca ne oluyor? Ben şu anda bir tane koridorda duruyorum. Sağ tarafımda koltuklar, sol tarafımda. Bunun aynısından diğer tarafta da oluyor. Yani uçak geniş gövdede olsa ekonomi sınıfı çok fazla değişmiyor. Tabii ki hava yolundan hava yoluna bazı değişiklikler olabilir. Bazı koltuklarda şarj olabilir. Bazı koltuklarda ekstra telefon tutacağı olabilir. Bugün gördüm bir hava yolunda, çok hoşuma gitti. Rahatlık açısından en önün önü, yani bu koltuklar çok rahat arkadaşlar. Ama tabii ki işte bunların hepsi maliyet. Diğer anlattıklarımı göz önünde bulundurarak işte tuvalete çok kalkıyorsanız koridor tarafına, camdan manzara izleyeyim derseniz cam tarafına,
Eğer çok fazla sallanmayayım, rahat edeyim derseniz de acil çıkış kapıları, orta acil çıkış kapıları tam size göre. Ama videoyu bitirmeden ve kokpite ve jumpseat'e bakmadan önce bahsetmem gereken bir şey var. Ortada olursanız servis en son size ulaşır. Bunu da göz ardı etmeyin. Gelin bir kokpite bakalım. Sizden gelen yorumlarda ön sol koltuk, kaptan koltuğu diyordunuz. Rahat mıymış hep beraber bakalım. Boeing 737'nin kokpitinde 2 tane koltuğumuz var. Birisi First Officer koltuğu, birisi kaptan koltuğu. Bunlar rahat tabii arkadaşlar. Çünkü koyun postu diye biliyorum. Koyun postu muydu bunlar Seren Bey? Evet. Yazın serin, kışın sıcak tutar. Ama buraya oturması öyle kolay değil arkadaşlar. Öyle ben acil çıkış satın alır gibi geleyim de kokpite yolculuk yapayım. Zaten asla almıyorlar ama aylar süren çalışmalar, daha sonrasında type rating, kan, ter, gözyaşı ve buraya oturuyor. Buraya da değil, özür dilerim. Önce First Officer koltuğuna, daha sonrasında kaptanlığınız geldiği zaman sol koltuğa. Şu koltuğu bir ileri alalım. Müsaade var mı Seren Bey? Tabii ki buyurun. Şöyle. Şuradan tutup. Evet, gerçekten rahat arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Buraya oturma hayali olan herkese Allah nasip etsin ve gelin sol koltuğa oturun. Şimdi hemen ben kokpiti terk ediyorum. Bir de jumpseat'i göstereyim size. Şimdi arkadaşlar kabin ekibinin oturmuş olduğu jumpseat burada. Kabin memurları işlerini bitirdikten sonra gelip burada otururlar ve dışarıda burada kabin amiri galiba oturuyor değil mi? Kabin amiri oturuyor ve burada da diğer yanında yardımcılarından birisi oturuyor. Yani buraya kabin amiri oturuyor. Evet ama bu koltuğun çok rahat olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani kabin memurları seviyorlarsa onlar için okeyse bize laf söylemek düşmez. Ama kabin amirinin oturduğu pozisyondan gerçekten bütün kabin yani görünüyor. Herkes ayağa kalkan, hareket eden hiç gözden kaçma şansı yok arkadaşlar. Evet, size uçaktaki koltukları göstermiş oldum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlattım. Ve de SunExpress'e de, SunExpress çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Bize yardım ettikleri için bugün. Sizlerden de yorum olarak en rahat koltuk hangisi? Bunu söylemenizi dediğim gibi videonun başında bekliyorum. Eğer kanala abone değilsek, abonelik işini de halledebilirsek çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.